Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konum Gençlik Akademisi ve gençler ana kadroya alındığı zaman nasıl kullanılmalı, nasıl efektif hale getirilebilir? Onlarla ilgili bir sohbet etmek istedim. Özellikle tabii yeni başlayan ve alt level'da olan menajer dostlarımızın da kulaklarında böyle onların işine daha çok yarayacak bir fısıltı olsun istedim bu videomda değerli arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim, Gençlik Akademisi oyunun tabii bazı evrilmeleriyle, bazı şekillenmeleriyle beraber Gençlik Akademisi'nden gelen oyuncuların kadro içindeki yapılanmaları çok daha önemli bir hale geldi. Yani benim de görüşüm bu. Tabii bu herkesin görüşü farklıdır. Bu konuda değişebilir. Ben tamamen kendi görüşümü sizlere yansıtmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar tabii kadro planlaması derken sezon sonu, sezon başı, sezon ortasında eksikler, gedikler neyse. Şimdi açık arttırmadan da tabii oyuncu alınabilir. Onları kendiniz tabii istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Bunlar tabii ki ayrı bir kefeye koyuyorum. Bunlar ayrı bir olay. Ha, çok sıkıştınız, çok sıkıştınız. Gözlemciden de elinizdeki token miktarı kadar eğer acil ihtiyacınız varsa, o mevki için acil beklemeye tahammülü olmayan bir mevkide açığınız varsa gözlemciden de oyuncu tedarik edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ama esas önemli olan Gençlik Akademisi. Şimdi ister bir tane ister iki tane seviyenize göre kaç tane oyuncu çıkartıyorsanız çıkartın. Gençlerin artık önemi daha da artmış durumda oyunda değerli arkadaşlar. Kadro içi planlamada. Bununla ilgili zaten şöyle söyleyeyim. Daha evvelden de videolar vardı. Benim de kanalımda var. Ama özellikle sırf gençler için ben bu videoyu hazırlamak istedim. Şimdi arkadaşlar 11 kişilik ana kadronuzda gençlerden diyelim ne kadar çok olursa o kadar ileriye dönük. Yani birinci faydası uzun süreli gençlerden yararlanma şansını sağlayabiliyoruz. Bazı oyuncular var ki, bazı gençlik akademisinden gelen oyuncular var ki ta ki jübile zamanına kadar çok çok iyi size katkı veren ve ondan çok faydalandığınız oyuncular da var, oluyor. Buna bizim takımımızda da diğer takımlarda da ben şahit oluyorum arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle mesela bakın benim hep bunlar tabii yaş ilerlemiş olanlar da var tabii ama e, mesela şu oyuncum benim Gençlik Akademisi'nden çıkan bir oyuncum. Yaşı 29, hala daha orta sahada. Tabii bu drop balların da çok büyük etkisi var. Yani bunu hep söylüyorum zaten. Oyuncuların bu kadar gelişmesinde buna biraz suni gelişim diyorum ben. Yani dolayısıyla bir oyuncu alıp da istediğiniz şekillerde geliştirme değil de dolayısıyla drop balların sayesinde suni güçlenme diyelim biz buna. Suni oyuncuların güçlenmesinde drop balların büyük bir faydası var değerli arkadaşlar. Mesela dediğim gibi bakın işte yani hep şöyle yani onu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hangi formasyonla oynarsanız oynayın, hangi taktik önemli değil, taktik formasyon önemli değil. 11 oyuncunuzun en az 6 ya da 7 tanesi sizin Gençlik Akademisi'nden gelen oyuncularınız olursa oyuncu sirkülasyonunda da sezon sonu yapılandırmasında da büyük bir fayda size sağlayabilirler arkadaşlar. Hani oyun artık buna evrilmiş durum. Ha, transfer yaparsın. Biraz evvel dediğim gibi gözlemciden transfer yaparsınız. Anlık transferlerdir. Yaş ileridir. Oyun tarzları yoktur. Yani o an o sezonu belki kurtarmak için eksik mevkiinize transfer yapabilirsiniz. Açık arttırmadan oyuncu alabilirsiniz. Onu kendiniz tabii geliştirmek isterseniz onun tabii programları dahilinde e, da bununla ilgili çalışma ve videolar var. Geriye doğru tararsanız bakarsanız. Şimdi
Değerli arkadaşlar, sonuçta gençler bizim için, benim için yani benim oyun felsefeme göre Gençlik Akademisi'nden oyuncu çıkartıp onlarla devam etmek çok çok önemli. Ha, ister bu drop ball'lar sayesinde olsun, isterse başka ne sayede olursa olsun diyelim. Böyle söylemek isterim. Dolayısıyla şimdi Gençlik Akademisi'nden çıkan oyuncuyu hemen ben mesela şahsen ilk sezon hemen ilk 11'e direkt monte etmiyorum. İlk sezon yani ilk sezon olabilir, ilk sezonun yarı kısmı olabilir, ilk 15 günlük, 16 günlük kısmı olabilir. Dolayısıyla onu kendi mevkisindeki oyuncuyla ederek oynatıyorum. Yani yedekten oyuna sokuyorum. Yedekten oyuna sokuyorum. Dolayısıyla ilk sezon çok istisna oyuncular hariç, bunu tecrübeyle sabit olarak söyleyebilirim. İlk sezon hemen gençlerden gelip de böyle çok nadir olarak bunun karşıma çıkmıştır. Hemen çok faydalı olabilen oyuncu yani sanki gerçek futbol gibi düşünün bana. Real futbol gibi düşünün. Hemen daha bir anda parlayan oyuncu sayısı azdır. Ha, bu zaman içinde yavaş yavaş alışır eder, alışır eder, alışır eder. Mesela örneğin Ali Cesur. Ben geçen sezon biliyorsunuz TOK'un son sezonuydu. Dolayısıyla TOK'la değişmeli olarak onu şey yaptım. TOK'u da ilk zamanda Danacı'ya değişmeli olarak yaptım. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. E, Orta sahadaki oyuncuların mesela. Onları kendi mevkilesindeki artık yaşı ilerlemiş vedalaşacağım oyuncularla bir takas halinde ilk sezonu yani ilk sezonun en azından yarı kısmını böyle geçirmelerini sağladım. Dolayısıyla çok özel oyuncular hariç, mutant oyuncu diyor, deniyor onlara. Çok özel oyuncular hariç, dolayısıyla hemen daha ilk 11'e monte etmemeye çalışın değerli arkadaşlar. Ha, tabii mevkisel olarak da gençlerden yararlanmak mümkün. Bakın bununla ilgili bir videom da var. Hangi mevkilere hangi yaş aralığında transfer yapılmalı veya orada hangi oyuncu kullanılmalı? Bunu da eğer geçmişe doğru bir tararsanız o çok güzel bir konuydu ve çok fazla işleyen de olmadı. Bir tek bizim ailemizin kanalında var o konu. Mevkisel olarak yaş aralığı arkadaşlar. Ben bunu olmazsa topluluk notunda tekrar paylaşırım. O eski bir video ama hala daha geçerliliğini koruyan bir çalışma olduğunu, konu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dolayısıyla e, savunma olsun, orta saha olsun, forvet arkası olsun. Dolayısıyla e, yaşı ileri olmuş yani gene gençlik akademisinden çıkmış ama yaşı ileri olan oyuncularla hemen daha yeni çıkardığınız oyuncuları bir monte edip bir sarman halinde kullanabilirseniz sezon sonu planlamanızı da doğru yaparsanız pardon doğru yaparsanız dolayısıyla sezon başında ve sezon sonunda yaptığınız planlamayla artık böyle bir döngüyü yani çarkı çok rahat biçimde döndürme şansınız olur arkadaşlar. Ve çok da zorlanmazsınız. Eksiğinizi görürsünüz. Gençlik Akademisi'nden ona göre mevki de oyuncu çıkartırsınız. Veya açık arttırmadan alıyorsanız açık arttırmada tabii çok genç oyuncu bulabilmek pek mümkün olmuyor ama dolayısıyla bulabildiğiniz kadarını söyleyeyim ben size. Ama gençlerden alacağınız, Gençlik Akademisi'nden çıkartacağınız oyuncuyu istediğiniz mevkide açığınız olan kadro planlamasında çok rahat şekilde kullanabilirsiniz. Yani kısaca şunu demek istiyorum arkadaşlar. Gençlik Akademisi'ne yönelin. Gençlere yönelin. Gençlerden çıkardığınız oyuncuları hem uzun süreli kullanma şansınız olacaktır. Hem onlardan daha verim alacaksınız. Ama en azından bir 10 gün 15 gün bir müddet onları yedekten alın, yedekten oyuna sokun, sonradan oyuna sokun. Tabii maçların durumuna göre, şekline göre, zorluğuna göre diyelim. Yani en azından bu böyle yaptığınız zaman da bir oyun planı içinde Gençlik Akademisi'nde oyuncularla beraber bir sarmal halinde o çarkı döndürmeniz mümkün olabilecektir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bu konudaki görüşleriniz de varsa lütfen siz de yorumlara yazın.
Gençlik Akademisi ile alakalı e, yani benim açıkça konuşmak istediğim şey şu. Buradaki gençlere güvenip oradan oyuncu çıkartıp oradan devam etmek bence en güzeli diye düşünüyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.